Merhaba kıymetli seyircilerim, Oktay Usta'nın mutfağındasınız. Sizlere bugün yöresel bir tatlı hazırlayacağım. Nevzine tatlısı olacak. Kayseri'nin meşhur bir tatlısı. Oktay Usta'nın yorumuyla hazırlanışı son derece kolay. Vitamin deposu, enerjimizi yükselten güzel bir tatlı için hazır mıyız? Neler varmış malzemeli listemizde hemen görelim. Efendim bir şerbet bölümü var, bir de hamuru var. Şurası şöylece şerbet bölümünde. Şerbetinde bir çay bardağı üzüm pekmezi veya dut da olur. Allah ne verdiyse 2 su bardağı su, 2 su bardağı toz şeker, çay bardağımızın ölçüsü 125 mililitre. Geliyoruz şimdi hamur bölümüne. Hamurunda ise yine 125 mililitrelik bardak ile çiçek yağı, tahin, süt, ceviz, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, bir çorba kaşığı limon suyu ve fırına gönderip fırında unuttuğum tereyağını çıkartıyorum. O da 125 gram. Canım benim, gelir misin? Bismillahirrahmanirrahim. Özür dilerim sevgili seyircilerim. Elimde yandı ama başka çaresi yok, başımıza geldi. Allah'ım inşallah dökmem. Bunun birazcık ılık olmasını istemiştim. Fakat unutuvermişim. Oy. Canım benim. Elim yandı. Heyecan yaptım. Yayının içinde bir an fırının içine daldırıvermişim elimi. Ne yapalım? Mutfak kazaları oluyor. Allah beterinden korusun. Amin diyor. 125 gram tereyağımızı çıkardık. Şimdi burada şu anda 3 su bardağı un var burada. Sıvıları koyduktan sonra artı ilave edersek onu da sizlerle paylaşacağım. Ama önce şerbetini hazırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şerbetinde bakın 2 su bardağı, özür dilerim. 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı suyu döküyorum bir tencere içerisine. Ocağımızın ateşini yakıyorum. Yanıyor. Buraya bir kaşık kadar limon sıkıyorum. O limonun fresh tadı olsun, içimizi yakmasın. Pekmezli, tahinli, cevizli bir tatlı, nevzine tatlısı hazırlıyorum. Kaynamaya başlıyor. Kaynadıktan sonra kısık ateşte ağırdan 10 dakika kaynatacağız. Sonra pekmezini vereceğiz. Şimdi hamurunu hazırlama vaktine geliyoruz. Şerbetimizi kaynamaya bıraktık. Kısık ateşte bakın yavaş yavaş kaynıyor 10 dakika. Çok uzun süre kaynatırsak çok aşırı ballı olur. Kıymetli seyircilerim, çünkü buharla birlikte su azalıyor. Şerbet, şeker yoğunlaşmış oluyor içerisinde. Ondan dolayı içinizi yakmasın diye söylüyorum, kısık ateşte. Şimdi geliyoruz hamuruna. Bismillahirrahmanirrahim. Burada bir çay bardağı süt döküyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ. Buraya 125 gram erittiğim, elimi de yakmış olduğum tereyağını ilave ediyorum. Tamam. Şimdi tahin, sıvı yağ, kabartma tozu, vanilya, buraya sirke veya limon suyu. Ne kadar olacak sirke olursa ya da limon suyu olursa Oktay Usta, bir çorba kaşığı limon suyu veya sirke. Gevreklik versin diye. Güzel bir tatlı olacak. Şimdi tereyağını döktüm. Cevizleri parçalayıcıdan geçiriyorum. Tahin, yağ, un, kabartma tozu, vanilya birlikte devam ediyoruz. Ben bir şerbetimi kontrol ediyorum. Tatlımızın cevizini parçalayıcıdan çektikten sonra karıştırma kabının içine aldık. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ekliyorum tatlımıza. Şimdi burada un ilavesine geliyoruz. Kıymetli seyircilerim, Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun diyor. Sevgiyle önce şuradaki sıvıları parmak uçları ile bir karıştırıyorum. Bakın tereyağını erittim ama çok kaynatmamakta yarar var. Çünkü bu defa yağını dışarı çıkarttırır. Ama şöyle tahin, ceviz, sıvı yağ, tereyağı hepsi burada görüyorsunuz. Son derece vitaminli. 3 su bardağı unumu önce döküyorum. İhtiyaç olursa buradan ne kadar daha un ilave ettiğimi şimdi birlikte sizlerle paylaşacağım. Aman ya Rabbi, ne kadar güzel koktu. Tahin ve cevizin kokusu müthiş geldi. Evet, şimdi şu anda 3 bardak unumuz yeterli değil. İlave etmeye başlıyorum.
Şimdi bir elim dolu olduğu için kaşık usulüyle devam edeceğim. 1. Kaşıklarımız sevgili seyircilerim tepeleme dolu, bakın görüyoruz. 2. Şöyle dolu dolu koyduğunuz zaman 3 tanesi 1 bardak yapıyor. Yani şu an için 4 su bardağı un oldu burada. Karıştırma kabının içinde. Kıvamını da şimdi sizlerle paylaşacağım. Sevgiyle hazırlanmış bir Nevzine tatlısı Oktay Usta'dan geliyor sevgili seyircilerim. Evet, şimdi kıvamı göreceğiz. Vay, 4 su bardağı un tam yeterli geldi, görüyor musunuz? Subhanallah, Rabbim ne güzel nimetler veriyorsun. Ölçülerimiz gayet güzel oldu. Şimdi herkesin evinde bulunan klasik 26 santime 40 santim çapındaki cam kabı yağlıyor ve bastırma usulüyle. Şekil vermek yok, zorlanmak yok. Son derece kolay. Çatalla çizgiler yapıyorum. Tatlımızın üzerini güzelce elimizle bastırarak düzgün bir hale getiriyoruz. Her tarafın eşit olmasına özen gösteriyoruz. Spatula ile köşeleri güzelce düzenledim. Her tarafı şöyle bakın eşit oldu. Kabartma tozu olduğu için kabaracak ve çok güzel bir tat olacak. Şimdi iki yöntem var. İsterseniz pişirdikten sonra kesebilirsiniz veya pişirmeden önce kesebilirsiniz. Sevgili seyircilerim, önce şöyle ortadan buradaki spatula yardımıyla şöyle açtım. Kesiyoruz. Porsiyonlamasını baştan yapıyoruz. Bakın şimdi ondan sonra burası şu anda kaç tane oldu? Şöyle bir de uzunlamasına keseyim. Evet, gel canım şöyle. Kaç porsiyon çıktığını da şimdi sizlerle hemen paylaşacağım kıymetli seyircilerim. Görüyoruz. 12 porsiyon çıktı. Ölçümüzden 12 porsiyon tatlı çıkıyor ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırının orta katın bir altına gönderiyorum. Turbofan kapalı, alt üst pişirme ayarında. Sevgiyle gidiyor. Böyle gidemiyormuş. Böyle gidemiyor çünkü her fırının çalışma düzeni farklı olabiliyor. Böyle gidiyormuş. Tamam. Canım iyi yolculuklar diliyorum. Evet, fırının kapağını kapattım. Şerbeti 10 dakika kısık ateşte kaynatmıştım. Şimdi şerbet soğuk, tatlı sıcak olacağı için buradaki şerbetin üzerine bir çay bardağı üzüm pekmezini veriyorum. Tam bir enerji deposu. Kış ayında şöyle güzel bir balık yemeği yenildikten sonra üzerine yiyebileceğiniz şerbetli bir tatlı, tahinli pekmezli. Harika oldu. Nevzine tatlımızın şerbeti oda sıcaklığına geldi. Bakın biraz kıvamlaştı, görüyor musunuz? Bakın. Subhanallah, çok güzel oldu. Pekmezli bir şerbeti var tatlımızın. Şimdi hemen tatlıyı fırından çıkartıyorum. Kızarmış ceviz, tahin bir güzel koku verdi ki mutfağımızda enfes bir koku var. Bismillahirrahmanirrahim. Gel bakalım canım, sevgiyle gel. Sevdiklerimiz seni bekliyorlar. Oo, subhanallah. Bakın. Son derece yapımı da kolay. Hiçbir zorluğu yok. Kıymetli seyircilerim, ceviz olur, fındık olur. Allah ne verdiyse. Eldeki ve evdeki imkanlarınız neyse onunla hazırlayabilirsiniz. Dilimlere kesmiştim. 12 porsiyon çıktı. Büyüktür Oktaysa derseniz 15 dilime de bölebilirsiniz kıymetli seyircilerim. Bismillahirrahmanirrahim diyor ve oda sıcaklığındaki şerbeti veriyorum tatlının üstüne. Bakın renk alacak şimdi. Alır mısın canım güzel sevgiyle rengi? Evet, çok güzel oldu. Elimden geldiğince yörelerimizin tatlarına yer vermeye çalışıyorum. Türk mutfağını dünyaya tanıtmak istiyoruz. Oktay Usta'nın videolarında sevgili seyircilerim 6 dilde altyazı mevcuttur. Dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Dünyanın her yerinde bu güzel tatlar olsun istiyoruz. Sizlerin de desteğiyle, katkısıyla inşallah. Sizler kanalıma abone oluyorsunuz. Yorum atıp beğeni butonuna basıyorsunuz. Rabbim hepinizden razı olsun. 1 milyona
Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Az kaldı. 1 milyon kutlamasını hep birlikte yapacağız inşallah. Sizlerle nasıl bir kutlama istiyorsanız ben o şekilde bir kutlama yapacağım. 1 milyona adım adım ilerliyoruz. Tatlımız şimdi soğuk şerbetiyle buluştu. Hafiften böyle kenarlarda bir kaynama hareketliliği var. 35 dakika pişti. Herkes fırının durumunu bilir. Kontrollerinizi yapın lütfen. Yanmasın tatlınız. Bakın rengi açıktı. Pekmezli şerbeti verince renk aldı. Soğuyor. Oda sıcaklığına gelsin. Ondan sonra fıstık yanında ceviz parçaları. Bir de güzel demlenmiş çay oldu muydu? Dokunmayın keyfine. Buyurun sofraya.